Pekala, hırsızlık yaptım. Nereden aldın bu? Bana polis gibi bakıyor. Çok utandım. Merhabalar, Elena ben. Bir şey söylemem lazım. Türkiye'de 1,5 yıldır yaşadım ve hırsızlık yaptım. Hayır, çanta çalmadım, halı da çalmadım. Koridorda kocaman bir halı vardı ama o başka bir hikaye. Ben sizin alışkanlıklarınızı çaldım 5 tane ve kesinlikle geri vermeyeceğim. Bugün hepsini itiraf ediyorum. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Bu arada bunu listeye koymadım bile. Çünkü çay artık benim kan grubum oldu. Negatif o yerine çay pozitif. Sabah uyanıyorum. Günaydın yerine çay var mı diyorum. Teşekkürler Türkiye. Artık ben de 45 derecede çay içiyorum ve bunu normal sanıyorum. Pekala, birinci alışkanlık taharet musluğu. İlk kez Türk tuvaletine girdim, donup kaldım. Musluğa baktım, o da bana baktı ve sanki bir şey ima ederek diyor, hazır mısınız? Panikli arkadaşımı aradım. Tuvalette küçük bir duş var. Bu normal mi? Klozeti yıkamak için olabilir. Arkadaş, Lena, başkasının eşyasına dokunma. Nasıl yani? Bu benim evim. Bu benim tuvaletim. Bu yüzden bu benim duş. Bir ay sonra aynı arkadaşı tekrar aradım. Bu musluk sana da lazım. Hemen al. Hayatın değişecek dedim. Şimdi Avrupa'ya gidiyorum. Tuvalete giriyorum. Duvara bakıyorum. Kendimi terk edilmiş hissediyorum. Onlar beni söylüyor gibi size tabii ki hoş geldiniz gibi ama çok değil. İkinci alışkanlık small talk. Boş sohbet demek. Rusya'da sabah işte görevine alındı, yapılıyor, yapıldı, bitti. Nobel barışı kadar verimliyiz. Türkiye'de işe geliyorum. Nasılsın? Ailen nasıl? Dün ne yaptın? Kahve içtin mi? Çay mı kahve mi seversin? Ve bu sadece giriş kapısı da. İlk başta düşündüm. Neden bu kadar konuşuyorsunuz? İş mi yapacağız? Dizi mi çekiyoruz? Sonra anladım. Bu boş konuşma değil. Bu sen varsın, sen önemlisin, seni gördüğüme sevindim demek. Şimdi Rusya'da markete gidiyorum, kasiyere nasılsın, ailen nasıl, dün ne yaptın diyorum ve insanlar bana polis gibi bakıyor. Teşekkürler Türkiye, artık ben de fazla samimiyim. Üçüncü alışkanlık kahvesi. Eskiden yılda bir kez kahve içerdim bayramda. Şimdi her gün ritüel var. Küçük fincan ya da bazen oldukça büyük. Bir gün fal baktık. İstanbul'da Kadıköy'de oturduk. Arkadaşım fincana uzun baktı. Uzun bir yol görüyorum diyor. Mutluluğa mı? Cevap vermiyorum. Sadece yol. Çok Türk cevabı. Ne evet ne hayır. Sadece yol. Belki mutluluk vardır, belki yoktur ama var. Sonra bu arada gerçekten yol oldu. Karadağ'a taşındım. Bu arada daha bir hikaye var. Podgorica'da sabah yürüyorum. Her yer kapalı, çok erken. Küçük bir kafeterya buldum, kahve makinesi gördüm. Açık mısınız? Soruyorum. Ne istediğine bağlı. Kahve istiyorum. Çok yavaş yapıyor. Çok utandım. Ama içtim. Sonra sokakta yürürken bir Türk kadın bana koştu. Nereden aldın bu? Kahveyi bana sat diyor. Neredeyse verecektim. Ama bu kahve için çok
uğraştım. Sadece kafeterya gösterdim. O da gitti. Muhtemelen fal baktı. Uzun bir yol göreceğim. 4. alışkanlık kolonya. Yemekten sonra kolonya. Otobüsten sonra kolonya. Hiçbir şey yok, yine kolonya. Erkek arkadaşıma sordum, neden bu kadar çok? Neden bu kadar az dedi. Doğru düşündüm. Tamam, çok derin, filozofik. Şimdi benim çantamda da kolonya var. Metrodan sonra, marketten sonra, zor bir konuşmadan sonra kolonya var. 5. alışkanlık ne? Ne diyorsunuz? Türk pikniği. Bu çok güzel bir şey. Sandalye, masa var, yemek. Herkes oturuyor. Çok sakin. Konuşuyor. Çocuklar varsa oynuyor. Kimse acele etmiyor. Sadece birlikte zaman geldi. Rusya'da hafta sonu aile toplanıyor. Datça'da. Ama senin güzel Datça değil. Bizim Datça var. Birlikte zaman için. Sabah 5'te babam genelde bağırıyor. Kalk, patates kazacağız. Baba neden geldik? Patates kazanmaya. Biz böyle dinleniyoruz. Ve buruz bir Datça. Türkler bana başka bir şey öğretti. Bazen sadece oturmak yeterli. Şimdi ben de denize gidiyorum, battaniye alıyorum, oturuyorum, konuşuyorum ve kendimi çok özgür hissediyorum. Tabii kolonya da yanımda. Sonuç, Türkiye'de 1,5 yıl yaşadım. 5 çalınan alışkanlık var şimdi. Yorumlara yazın. Sizden başka ne çalmalıyım? Beni sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizden bir takip bekliyorum, benden de Türkçe devam etmek. Görüşürüz. Ve evet, çay hazır.